Oma Jnana Timirandasya Anjana Salakaya Sakshu Unminitam Jena Tasmai Shri Namaha Ukam Karoti Vachalam Hangam Mangayate Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Nimataram Nama Om Vishnu Vidaya Krishna Vristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Bhaktivedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Yudhishesha Shunyavadi Vaishnacha Deshatarami Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura-Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I asked Nishinga Krishna what he wanted me to speak about. Nishinga Krishna ne hakkında konuşmamı istediğini sordu. He said Lord Chaitanya. O da Rab Chaitanya dedi. So I opened up Chaitanya Charitamrita. Ben de Chaitanya Charitamrita'yı açtım. And I came upon these verses in the 17th chapter about the pastimes of Lord Chaitanya in his youth. Ve Rab Chaitanya'nın gençliğindeki keyif dolu meşgaleleriyle ilgili olan 17. bölümdeki bir kıtayla karşılaştım. We spoke a little bit about these topics in Almaty. Biz Almaty'da bu konular hakkında biraz konuşmuştuk. Especially there's a story about Shuklambara Brahmachari. Özellikle de Şuklambara Brahmachari ile ilgili olan hikaye hakkında. We told this story in connection with the theme of the festival. Oradaki festivalin konusuyla ilişkili olduğu için bu hikayeden bahsetmiştim. The theme of the festival is the Dati Patigrinati Guyamakati Krishnati. Festivalin konusu buydu, teması. Which is described, Rupa Goswami describing about loving relationships between devotees. Ve bu da Rupa Goswami'nin bahsettiği adananlar arasındaki sevgi dolu ilişkilerle ilgili. Giving gifts and accepting gifts. Hediyeler verip, hediyeler kabul etmek. Revealing one's mind in confidence. Güven içinde bir kişinin zihnini diğerine açması. And inquiring confidentially. Ve gizlilik içerisinde yine duymak bir kişiyi. Giving prasadam and accepting prasadam. Prasadam vermek ve kabul etmek. Shri Rupa Goswami defines this as the basis for loving relationships between Vaishnavas. Rupa Goswami bunun Vaishnava arasındaki sevgi dolu ilişkilerin temeli olduğunu söyler. And we use Shuklambara Brahmachari as an example. Ve biz de Şuklambara Brahmachari'yi bir örnek olarak gösteriyoruz. Of offering a gift to Lord Chaitanya. O, Rab Chaitanya'ya bir hediye sunuyor. Because one of the natures of, the most important nature of loving reciprocation in friendship Çünkü sevgi dolu ilişkilerin ve arkadaşlığın temellerinden bir tanesi. is when the person offers a gift in love. Bir kişi hediye verdiği zaman gerçekleşir, yani sevgiyle bir hediye verdiği zaman. It's not expecting anything in return. Ve bunun karşılığında da bir şey beklemediği zaman. If you expect something in return, then that's not love. Eğer karşılığında bir şey beklerse bu sevgi değildir. That's a mercantile mentality. Bu bir ticaret ilişkisi gibidir. So sometimes if we hear friendship, loving friendship between devotees is accepting gifts and giving gifts. Ve biz Vaishnava arasındaki bu sevgi dolu arkadaşlık hikayelerinin, ilişkilerin temelinde hediye vermek ve hediye kabul etmek olduğunu diyoruz. We look at them both together. Ve biz bu ikisinin bir arada olmasını bekliyoruz. It's love to give a gift and it's love to accept a gift. Yani hediye vermeyi seviyoruz ve hediye almayı seviyoruz. Which is true. Bu da doğru. When there's love. Sevgi olduğu zaman. Love means without the expectation of getting something in return. Ve sevginin anlamı da aslında karşılığında bir şey beklemeden bir şey vermektir. Just like we may have heard the story of Sudan Brahman who brought
broken rice to give to Krishna in Dwarka. Biz Dvarka'da Krishna'ya kırık pirinç getiren Sudama Prabhu'nun, Brahmana'nın hikayesini biliyoruz. Sudama Brahman was thinking, when he was asked by his wife, why don't you go to Dwarka and ask your friend Krishna to help? Sudama'dan eşi Krishna'ya gidip, Dvarka'ya gidip Krishna'dan yardım istemesini istediğinde Sudama was thinking, well, my wife is selfless, she simply is thinking about me. O zaman Sudama şöyle düşündü, yani benim karım çok bencil çünkü sadece benim hakkında düşünüyor. But really the only reason why I'd like to go to Dwarka is to get darshan of Krishna. Ama aslında benim Dvarka'ya gitmek istememin tek nedeni Krishna'nın darshanını almak. I really don't, that would be my perfection of my visit, is just simply seeing his beautiful form. Onun güzel formunu görmek benim ziyaretimin mükemmelliğe erişmesi olacaktır. So he said, I'll go to Dwarka, but I don't want to go empty-handed. I need to bring a gift. Ve ben Dvarka'ya gitmek istiyorum ama elim boş gitmek istemiyorum. Ona bir hediye götürmek istiyorum. So his wife went and begged some grains of broken rice and put them together in a little satchel and gave it to him. Eşi gidip kırık pirinçler için dilendi ve bunları bir torbaya koyup Sudama'ya verdi. Sudama Brahman was very poor. Sudama Brahmana çok fakirdi. Yeah, I don't know what to do about the sound. Can I be heard? If we make louder, makes it equal. So just trying to increase. Closer. Is that better? Okay? Should I speak? Yes. Yes, it's better. Okay. And he agreed to go to Dwarka because the only thing he was thinking was seeing Krishna. O Dvarka'ya gitmeyi kabul etti çünkü tek düşündüğü şey aslında Krishna'yı görmekti. But he had no intentions of asking for anything. Ama ondan bir şey istemeye niyeti yoktu. In fact, when he arrived in Dwarka, he became so overwhelmed by seeing his friend Krishna. Ve Dvarka'ya vardığında arkadaşı Krishna'yı görmekten dolayı o kadar huşuya kapıldı ki Who received him like a Brahmin and asked him to sit on his bedstead. Krishna da onu bir Brahmana gibi karşılamıştı ve yatağına oturmasını rica etmişti. Bathed his feet, Sonra onun ayaklarını yıkamıştı. took the water and put it on his head. O ayaklarını yıkadığı suyu alıp başına sürmüştü. Sudama was totally embarrassed by this reception. Ve Sudama da bu resepsiyon karşısında çok utanmıştı. But so overwhelmed by simply seeing Krishna, he even forgot to ask Krishna what his wife asked him to ask for. Ama Krishna'yı görünce o kadar kendinden geçti ki eşinin kendisinden istediği şeyi sormayı unuttu bile. But Krishna didn't forget. Ama Krishna bunu unutmadı. Krishna was naturally very reciprocal in giving something in return, and as we know, he received a big palace. Ve Krishna ona bir şey, karşına bir şey vermek konusunda çok istekliydi ve biliyoruz ki ona bir saray inşa etti. But even after he left Dwarka and realized, oh, I forgot to ask Krishna for something. Ve Sudama Dvarka'dan ayrıldıktan sonra ve Krishna'ya bir şey soracaktım, onu unuttum diye düşündükten sonra bile And Krishna was so kind that he didn't even mention anything about it. ve şöyle düşündü, Krishna o kadar sevecen ki bunun hakkında hiçbir şey sormadı bile. Didn't remind me why I had come. O bana neden geldiğimi hatırlatmadı bile. And he was extra happy because Krishna didn't even remind him about it. Ve Sudama daha da mutlu oldu çünkü Krishna ona bunu hatırlatmamıştı bile. So, nonetheless, Krishna accepted those few grains of broken rice as something so wonderful. Ama Krishna bu birkaç tane kırık pirinç tanesini çok harika bir hediye olarak görüyordu. He said that you can be sure it will satisfy the whole universe. Ve o bütün evrenin bundan çok tatmin olacağına emindi. So when Sudama Brahman returned to his home and he saw there was a palace there, Sudama bir kere evine döndüğünde karşısında bir saray olduğunu gördü. he couldn't understand anything. He thought he was in the wrong place. O yani hiçbir şey anlayamadı ve yanlış bir yerde olduğunu düşündü. Till his wife came out. Ta ki eşi o saraydan çıkıp kendisine doğru gelene kadar. And all the servants and the maidservants came out. Ve eşiyle birlikte bütün bu hizmetkarlar da çıktılar. Even though Sudama Brahman received such opulence from the Lord in reciprocation,
Ve sudan ve Rab'den böylesine bir zenginlik almış olmasına rağmen karşılık olarak. In fact, the commentary that Şri Şrimad A.C. explains Vishwanath Chakravarti Thakur bu kitabın açıklamasında şöyle açıklıyor. There's two types of devotees. İki tür adanan vardır. One type of devotee is completely refuses to accept anything that's offered by the Lord in terms of wealth or anything like that. O adananlardan bir tanesi hiçbir şekilde Rab'den hiçbir şeyi kabul etmez. Yani zenginlik olabilir ya da başka bir şey olabilir. There's Tamamen reddeder. another type of devotee who's indifferent to wealth. Whether I have it, I don't have it. It's not important. Diğer bir tür adanan da zenginliğe sahip olsa da olmasa da bunu çok fazla umursamaz, kayıtsızdır. Sudam Brahma was of the second category. He was indifferent to wealth. Sudama da bu ikinci kategoriye aitti ve onun için zenginlik çok bir şey fark ettirmiyordu. So Krishna gave him wealth. Ve Krishna da ona bu zenginliği verdi. But even though he received all that, he was not attached to it at all. Ama bu zenginliği almış olmasına rağmen ona karşı hiçbir bağlılık duymuyordu. Even though he had fancy palace with fancy beds, with fancy mattresses. Yani çok havalı bir saray olmasına rağmen, çok havalı yatak takımları ve şilteleri olmasına rağmen He still slept on the ground every day. hala her gün yerde yatmaya devam ediyordu. He's totally detached. Tamamıyla bunlardan özgürdü. So, nonetheless, we understand from that pastime how Krishna reciprocates with his devotees. Ama bu Kirtan Veşkır'dan Krishna'nın nasıl adananlarıyla sevgi dolu ilişkiler kurduğunu, karşılık verdiğini görüyoruz. When there's love. Ve sevginin olduğunu. He says, if you offer me a fruit, flower, leaf, and water with love, he said, I'm very inclined to accept it. Krishna bana bir meyve, çiçek, yaprak ya da su sunarsan diyor sevgiyle adanmayla, ben bunu kabul ederim diyor. But it's not the fruit, the flower, or the leaf that interests him. Yani onun ilgilendiği şey ne meyve, ne çiçek, ne de yapraklar. It's love that interests him. Onu ilgilendiren şey sevgimiz. He's not so interested in fruit, flower, or leaf because everything's his anyways. O meyvelerle, çiçeklerle veya yapraklarla çok ilgilenmiyor çünkü zaten her şey ona ait. Well, what is the significance of a little leaf? Ufak bir yaprağın ne önemi olabilir ki onun için? Krishna is something that takes something very small and he magnifies it and makes it very big. Ama Krishna küçük bir şey aldığı zaman bunu çok çoğaltır ve çok büyük bir şey haline getirir. So he takes a little leaf and then he reciprocates and he magnifies it because it's offered with love, then he accepts it. Küçük bir yaprağı kabul eder ama bu sevgiyle verildiği için o bunu çoğaltır ve karşılık veriyormuş gibi. But if somebody does not have any love, Krishna is not so interested in accepting such offerings. Ama eğer bir kişi bunu sevgiyle yapmazsa, Krishna bu tür sunuları kabul etmek konusunda pek istekli değildir. And that will come out in the story of Shukumbara Brahmachari. Şuklambara Brahmachari'nin hikayesinde de bunu görüyoruz. Because Shukumbara Brahmachari was actually Sudam Brahman who appeared again in Lord Chaitanya's pastimes. Şuklambara Brahmachari aslında Rab Chaitanya'nın keyif dolu meşgullerine tekrar ortaya çıkan Sudama'nın kendisiydi. And the same type of experience happens to Shukumbara, although he didn't remember it from the past. Ve Şuklambara'nın başına da Sudama'nınkine benzer bir şey geldi, o hatırlamıyor olmasına rağmen. This time Shukumbara had also some broken grains of rice. Bu sefer yine Şuklambara'nın kırık pirinçleri vardı. Which he was collecting every day and he was offering to his little Gopal deity. Her gün bu pirinç tanelerini topluyordu dilenerek ve sonra küçük Gopal murtisine sunuyordu bunları. It's actually explained of Shukumbara that he was a very simple brahmachari. Ve Şuklambara için onun çok basit bir brahmachari olduğunu And he söylüyor. simply lived by begging a few grains of rice at the householders. Ve evlilik yaşamı sürdüren kişilerin evlerine giderek dileniyor ve bu şekilde yaşamı And it was sürdürüyor. said of him that he would go to the homes of the poorest householders. Ve onun en fakir olan evlilik yaşamındaki kişilerin evlerine gittiğini söylüyorlardı. He would go to the wealthy households. He picked the houses of the poorest householders Zengin to evlere beg from them. gitmiyordu ama en fakir evlere gidiyordu dilenmek için. And they would give him some broken grains of rice and he would just collect those. Onlar da ona bazı kırık pirinç taneleri veriyorlardı ve o da onları topluyordu. And then every day, whatever he had collected, he would prepare and he would offer to
Gopal, and he would take the remnants. Ve her gün topladıklarını sonra pişiriyordu ve Gopal ortasına sunuyordu. And it was said of Shukla Brahmachari that even though he lived this way, he didn't understand the meaning of the word poverty. Yani Şukla Brahmachari için bu şekilde yaşıyor olmasına rağmen fakirliğin ne anlama geldiğini bilmediği söyleniyor. How is it that he didn't understand the meaning of the word poverty? Yani o nasıl oluyor da fakirliğin anlamının ne olduğunu anlamıyordu? Because he understood what real wealth is. Çünkü o gerçek zenginliğin ne olduğunu anlıyordu. Real wealth is attachment to the lotus feet of the Lord. Gerçek zenginlik Rabbin lotus ayaklarına bağlanmaktır. That is the greatest wealth. Ve bu en büyük olan zenginlik. In fact, Queen Kunti in her prayers describes to Krishna that you are the property of the materially impoverished. Kraliçe Kunti dualarında aslında sen diyor maddi olarak fakirliğe düşmüş olan kişilerin zenginliği sunuyorsun. Krishna allows himself to become purchased by not simply to those who are materially impoverished. Krishna sadece maddi olarak yani fakirliğe düşmüş olanların kendisine sahip olmasına izin vermez. It's not that everybody who lives in poverty gets the opportunity to purchase Krishna. Yani bu maddi olarak fakirliğe düşmüş herkesin Krishna'yı satın alabileceği anlamına gelmiyor. But materially impoverished means everything is for Krishna. Ama maddi olarak aslında fakirliğe düşmüş olmak demek her şeyin Krishna için olması. Even the wealthiest person materially can be materially impoverished if he uses everything for Krishna. Zengin olan bir kişi dahi eğer her şeyi Krishna'nın hizmetinde kullanırsa maddi olarak fakirleşmiş olabilir. Because he's not attached to wealth. Çünkü zenginliğe bağlı değildir. He's not attached to position. Ya da pozisyona bağlı He's not değildir. attached to power. Ya da güce bağlı değildir. Because all his attachments are fulfilled with the wealth of the lotus feet of the Lord. Çünkü Rabbin lotus ayaklarının zenginliğiyle aslında bütün arzuları gerçekleşmiştir. And one who has attachment to the lotus feet of the Lord has all his desires fulfilled. Ve Rabbin lotus ayaklarına karşı bağlılık geliştirmiş olan bir kişinin de bütün arzuları gerçekleşmiş olur. He never feels any want for anything Hiçbir zaman bir şeyin eksikliğini hissetmez. except to remember the Lord. Sadece Rabbi hatırlamamanın If he eksikliğini. can remember the Lord, he's fully happy, satisfied. Eğer Rabbi hatırlarsa tamamıyla mutlu olur ve tamamıyla tatmin olur. In fact, we are also telling another story. We'll get to Shuklambar in a second. Önce başka bir hikayeden bahsedeceğiz, sonra Şüklambar'ın hikayesinden We'll be bahsedeceğiz. telling another story about Haridas Thakur. Bu diğer hikayede Haridas Thakur'la ilgili. When Lord Chaitanya was giving benedictions to all of his devotees, Rabbi Chaitanya bütün adananlarına takdisler sunarken it was during what was called the Shatapahari Bhava, ve sonra Şatapahari Bhava denilen şeye, which is his ecstasy of 21 hours. bu da onun 21 saat süren huşusuydu. He manifested this ecstasy of 21 hours by himself standing on the altar. Ve bu 21 saat boyunca da o kendisi altarda oturmuştu. He took the shila off the altar and he stood in place of the shila. Şilaları altardan kaldırdı ve kendisi geçip oraya oturdu. And previous to that, nobody actually knew that he was the Supreme Lord. Ve ondan önce aslında hiç kimse onun Tanrı Yüce Şahsı olduğunu bilmiyordu. He was keeping himself hidden. Kendisini gizliyordu. He had only revealed himself to just a few devotees. Çok az sayıda adanana kendisinin kim olduğunu But açıklamıştı. when he revealed himself to those few devotees, he told them, "Don't tell anybody." Ama birkaç adanana da kimseye söylemeyin demişti. They asked none of them. They warned them, if you say anything to anybody, you'll be destroyed. Ve dedi ki onları uyardı. Yani herhangi birine bir şey söylerseniz mahvolursun. Because he had a mission he wanted to fulfill. Çünkü onun gerçekleştirmek istediği bir misyonu vardı. But sometimes, in a few cases, he revealed himself to his devotees. Ama birkaç böyle olayda aslında adananlara kendisinin kim olduğunu gösterdi. But during the ecstasy of 21 hours, Bu 21 saat süren huşu döneminde that's when Lord Chaitanya decided to reveal his divinity to all of his devotees. Rabbi Chaitanya kendi ilahiliğini tüm adananlarına göstermeye karar vermişti. And one by one, he would call them before him and ask me for some benediction. Ve tek tek onları çağırıyordu ve benden bir takdis dileyin diyordu. Now, I would think when the Lord asks the devotees for some benediction, the devotees would be thinking, wow, I can get a benediction from the Lord. What should I ask for? Ve Rab böyle bir şey sunduğu zaman adananlar da şöyle düşünmüşlerdi. Ben şimdi Rab'den bir takdis alabilirim, ne istesem acaba? Sometimes devotees keep their wish lists
Bazen adananların böyle bir istek listesi olur. If I can get something, I'll have to keep a good wish list and see what's on the top of the wish list. Elime belki böyle bir fırsat geçerse de iyi bir liste yapmalıyım. So, but one by one, he was calling his devotees to say, Bu şekilde Rab tek tek adananların önüne çağırıyordu. when he called Haridas Thakur, he said, oh, Haridas, when you were being beaten through 22 marketplaces, Ve Haridas'a dedi ki, Haridas dedi, sen 22 tane pazar yerinde dövüldüğünde I could not tolerate it that you were being beaten this way for chanting my holy names. ben senin benim bu sayısını söylediğin için bu şekilde dövülmüş olmana dayanamıyordum. He said, maybe you didn't even know that I was there, but I descended when I saw you being beaten in that way. Belki sen benim orada olduğumu bilmiyorsun ama ben seni bu şekilde dövüldüğünü gördüğümde oraya geldim. But because of your merciful nature, ama senin merhamet dolu doğandan dolayı when the prison guards were beating you and wanted to beat you to death, o gardiyanlar senin dövdüklerini ve neredeyse ölümüne seni dövdüklerinde you were feeling compassionate for them. sen onlar için merhamet hissediyordun. You looked up at them and said, why are you so disturbed? Onlara bakıyordun ve diyordun ki niye bu kadar rahatsız bir durumdasın? And the guard said, we're so disturbed because we've been ordered to beat you to death, but you won't die. Onlara dediler ki çok rahatsız bir durumdayız çünkü seni ölümle dövmemizi istediler. Böyle bir talimat aldık ama sen ölmüyorsun bir türlü. If you don't fulfill that order to beat you to death, we'll be beaten to death. Ve onların bu talimatını yerine getirmek için sen ölümle dövülüyordun. Eğer sen ölmezsen biz öleceğiz. Aynen evet onlar. Haridas Thakur looked at them and said, oh, I don't want you to suffer. Ve Haridas onlara bakıp dedi ki sizin acı çekmenizi istemiyorum. You want me to die? Benim ölmemi mi istiyorsunuz? Okay, I'll die. Tamam öleceğim. So he just immediately gave up his external consciousness. Ve o anda hemen bu dışsal bilincini bıraktı. And they thought he had died, but actually he was simply chanting Hare Krishna internally. Ve onlar da onun öldüğünü düşündüler ama aslında içinde Hare Krishna mantrasını söylüyordu. But Lord Chaitanya, when he called Haridas Thakur before him during this Mahaprakash Lila, Ve bu Mahaprakash Lilası sırasında Rab Chaitanya Haridas Thakur'u çağırdığında he said, oh Haridas, dedi ki, hey Haridas, when you were being beaten through 22 marketplaces, sen 22 tane pazar yerinde dövüldüğünde I descended to protect you. ben oraya geldim seni korumak için. But I was powerless to protect you. Ama seni korumak konusunda güçsüz. Because you were only thinking of the welfare of the prison guards. Çünkü sen o sırada sadece hapishane gardiyanlarının iyiliğini düşünüyordun. And I couldn't act according to your will. Ve ben senin iradene göre hareket edemedim. So therefore, in order to protect you, Yani seni koruyabilmek için I laid on top of your back to take all the beatings myself. senin sırtına uzandım ve bütün dayakları ben yedim senin için. And then Lord Chaitanya turned to Haridas and showed him on his back all the whip marks that were on his back. Ve sonra Rab Chaitanya döndü ve sırtını Haridas'a gösterdi. Orada bütün o kırbaç izlerini gördüm. That is why you did not feel any pain. Senin acı hissetmemenin nedeni buydu. And then he asked Haridas, what benediction did he want? Peki Haridas dedi, sen ne takdis istiyorsun? And Haridas Thakur began offering these prayers to Lord Chaitanya. Ve sonra Haridas Thakur Rab Chaitanya'ya şu duaları sunmaya başladı. He said, oh my Lord, I don't deserve any mercy from you. Ey Rabbim, ben senden herhangi bir merhameti hak etmiyorum. He says, I'm so fallen that I never remember you. Ben o kadar düşmüş bir haldeyim ki seni hiçbir zaman hatırlayamıyorum. And because I never remember you, then I'm not qualified for your mercy. Ve ben seni hiçbir zaman hatırlayamadığım için senin merhametine de layık değilim. He says, I'm very fallen and taken a very low birth. Ben çok düşmüş bir durumdayım ve çok düşük bir doğum aldım. I'm simply an outcast. Ben kas dışıyım. I don't deserve your mercy. Ben senin merhametini hak He said, etmiyorum. only those who always remember you deserve your mercy. Sadece her zaman seni hatırlayanlar senin merhametini hak ederler. And then he started citing all these different devotees who remembered the Lord. Ve sonra Rabbi hatırlayan bütün bu farklı adananları saymaya başladı. He said, Draupadi, when she was in great difficulty, Draupadi kendisi çok büyük bir zorluk içindeyken and when there was an attempt to insult her in the assembly of the Kauravas, Kauravların meclisinde onu hakaret etmek üzereyken she remembered you. o seni hatırladı. And because she remembered you, you became
her lengthy dress and you protected her honor. Ve o seni hatırladığı için sen onun hiç bitmeyen kıyafeti sayısı haline geldin ve onu korudun bu şekilde. Onun onurunu korudun. She's always remembering you. She deserves your mercy. O her zaman seni hatırlıyor ve o senin merhametini hak ediyor. Under all circumstances, she will always remember you. Hangi koşul altında olursa olsun o her zaman seni hatırlayacaktır. But I don't remember you. Ama ben seni hatırlamıyorum. I'm like a pile of ashes. Ben bir kül yığını gibiyim. He said, Prahlad Maharaj always remembers you. Prahlad Maharaj dedi, o her zaman seni hatırlıyordu. He deserves your mercy. O senin merhametini hak When his ediyor. father was attempting to kill him, Onun babası onu öldürmeye çalışırken he simply remembered you. o sadece seni hatırladı. And because he remembered you, you protected him and gave him your mercy. Ve o seni hatırladığı için sen onu korudun ve merhametini verdin ona. He said, Ajamil. Sonra dedi ki, Acemil. He remembered you when he was calling out your name at the time of death. O ölmek üzereyken senin ismini haykırdı, seni hatırlıyordu. Oh, he was calling out the name of his son Narayan. He remembered the real Narayan and you protected him. O kendi oğlu Narayan'a sesleniyordu aslında ama o sırada seni hatırladı ve sen onu korudun. And you sent your messengers Ve sen sonra mesaj ileten ulaklarını gönderdin. who protected him Onlar da onu from korudular. the hands of the Yamadutas. Yamadutların ellerinden onu kurtardılar. He deserved your mercy because he remembered you. O senin merhametini hak etti çünkü seni hatırladı. But I don't remember you. Ama ben seni hatırlamıyorum. He said, but Lord, you have asked me for something. Ama Rabbim sen benden bir şey istedin. Please forgive me for being so impudent. Impudent? Cibriyetsiz. Benim lütfen bu kadar cibriyetsiz olduğum için beni affet. I don't deserve what I'm about to ask for. Yani ben bir şey istemeyi bile hak etmiyorum. But it's because it's very high. Bu çünkü çok yüksek bir It's şey. a very high request. High. It's very tall order. Precious, very valuable. Bu çok değerli olduğu için ve çok yüksek bir şey olduğu için. But you were asking me, please ask you for something. Ama sen benden bir şey istememi istedin. He said, I ask you that my only foodstuffs be the remnants of your devotees, birth after birth after birth. Lütfen bir doğumdan bir doğuma benim yiyeceklerim sadece senin adananlarının artıkları olsun. He said, also I pray that you somehow let me take birth in the house of your devotee, even if it's as an insect. Ve sana dua ediyorum, lütfen senin adananların evinde doğabileyim. Yani bir karınca olarak bile olsa onların evinde doğayım. Because your devotees always remember you. Çünkü senin adananların her zaman seni hatırlarlar. And if I'm in the association of your devotees, how can I forget you? Ve eğer onların birlikteliğinde olursam ben seni nasıl unutabilirim? So that's what he asked for a benediction. Ve bir takdis olarak ondan bunu istedi. Didn't ask for wealth, Zenginlik power, istemedi fame. ya da güç ya da ün. He asked for the remnants of foodstuffs from his devotees. Ondan adananlarının artıklarını istedi. And then let him take his birth in the association of devotees, birth after birth. Ve bir doğumdan bir doğuma adananların birlikteliğinde kalabilecek şekilde bir doğum istedi. Because by my own strength alone, I cannot remember you. Ben kendi gücüme dayanarak seni hatırlayamıyorum. But by the mercy of your devotees, I will be able to remember you. Ama senin adananların merhameti sayesinde seni hatırlamayı başarabileceğim. So the Lord is very inclined to reciprocate with devotees who are selfless. Rab böyle bencil olmayan adananlara karşılık verme konusunda çok isteklidir. When Lord Chaitanya heard these prayers of Haridas Thakur, Rab Chaitanya Haridas Thakur'un bu dualarını duyduğu zaman he told them that he said, you have purchased me. ona dedi ki sen beni satın aldın. He said, you have trapped me as a prisoner in your heart. Sen kalbinde beni bir mahkum olarak hapsettin. And I'll never be able to leave that prison of your heart. Ve senin kalbinin bu hapishanesinden hiçbir zaman çıkmayı başaramayacağım. He said, I will give you also another benediction. Ve dedi ki sana bir takdis daha vereceğim. I will give you the benediction of the gift of pure devotional service. Sana saf adanma hizmeti hediyesini vereceğim. And all the devotees who heard this benediction by Lord Chaitanya to Haridas Thakur, they all raised their hands. Ve Rab Chaitanya verdiği bu takdisi duyan adananların hepsi ellerini kaydılar ve Haribol diye verdi. They were so enlivened because they saw how much Lord was so much reciprocal,
giving his mercy to his devotees who love him. Adananlar çok canlanmışlardı gerçekten. Çünkü Rabbin kendisine karşı bu duygularla besleyen adananlara karşı nasıl karşılık verdiğini görmüşlerdi. There are many pastimes that took place during Lord Chaitanya's Mahaprakash Leela. Ve Rab Chaitanya'nın Mahaprakash Leela'sında buna benzer birçok keyifli meşgale var. We're trying to emphasize the point of how the Lord is very much inclined to reciprocate those who love with those who love Him. And don't expect anything from Him. Ve burada biz aslında Rab'den bir şey beklemeden ona sevgiyle yaklaşanlara karşı Rab'in nasıl karşılık verdiğini unutmamak istiyoruz. When they are given an opportunity to ask for something by the Lord, ve onlara Rab'den bir şey isteme fırsatı verildiğinde, the top of their list is service. onların listesinin en başında hizmet etmek geliyor. That's the only list they keep. Aslında bunlar listelerinde tek bir şey var. I simply want to serve. I simply want to serve. I simply want to serve. Sadece hizmet etmek isterim, sadece hizmet etmek isterim, sadece hizmet etmek And when they're isterim. chanting Hare Krishna, they're praying, Krishna, please, let me serve you, let me serve you, let me serve you. Hare Krishna mantrasını söylerken de bunun için dua ediyorlar. Lütfen Krishna, sana hizmet etmeme izin ver. Lütfen Krishna, sana hizmet etmeme izin ver. Krishna cannot neglect them because they know no one but Him. Krishna onları göz ardı edemez çünkü onlar Krishna'dan başka kimseyi It's tanımıyorlar. like that story we tell about Ambarish Maharaj. We've told this here before. Ambarish Maharaj'la ilgili anlattığımız bu hikayede olduğu gibi. When Durvasa Muni went to Ambarish Maharaj, and went to Lord Vishnu for protection from the Sudarshan Chakra. Durvasa Muni, Rab Vishnu'ya gittiğinde Sudarshan Chakra'dan korunabilmek için. Because Durvasa Muni had cursed Ambarish Maharaj for breaking his fast before he had served him a meal in his palace. Durvasa Muni, Ambarish Maharaj kendi sarayında ona yemek vermeden önce bir şeyler yediği için onu lanetlemişti. He said, "How could you honor anything without first serving your guest?" Ona şöyle demişti, nasıl önce misafirlerine hizmet etmeden bir şeyler yiyebilirsin? Cursed him, and he was going to punish him. Ve onu cezalandırmak istemişti. He invoked a demon to kill Maharaj Ambarish. Ve bunun için bir iblis ortaya çıkardı o Ambarish Maharaj'ı öldürmesi için. But it was the Lord, Narayan, who invoked his chakra to kill the demon so that Ambarish Maharaj would not be in any way suffering. Ve Ambarish Maharaj'ın hiçbir şekilde acı çekmemesi için Rabbin yanında olsa da Sudarshan Chakrası'nı harekete geçirdi ve bu iblisi ortadan kaldırdı. And then the chakra then started chasing after Durvasa Muni. Ve chakra ondan sonra da Durvasa Muni'yi takip etmeye başladı. And Durvasa Muni, he wanted protection. Durvasa Muni de koruma arıyordu. He went to Brahma, went to Shiva. Brahma'ya gitti, Shiva'ya gitti. Both of them said, "I'm sorry, we cannot protect you. We had nothing to do with this chakra." Ve onlar da üzgün zamanda seni korumak için hiçbir şey yapamayız. Bu çakrayla ilgili yapabileceğimiz hiçbir şey yok dediler. And then he went to Lord Vishnu. Sonra Rab Vishnu'ya gitti. And Lord Vishnu said, "Sorry, nothing I can do to protect you either." Rab Vishnu da aynı cevap verdi. Üzgünüm dedi, seni korumak için yapabileceğim hiçbir şey yok. But Durvasa Muni said, "But you're my last hope. Durvasa Muni de dedi ki, ama sen benim son umudumsun. If you don't protect me, then who will I go to?" Eğer sen beni korumazsan daha kime gidebilirim ki? And it was you who invoked the chakra. Ve sen bir çakrayı harekete geçiren de sendin. So certainly you can call back the chakra, and I'm taking shelter of you. Ve eminim ki çakrayı geri çağırabilirsin ve ben sana sığınıyorum. And he asked the Lord, "Please protect." Rab lütfen dedi, Rabbim beni koru. And the Lord said, "No, I can't. I'm completely under the control of my devotee." Rab de dedi ki, üzgünüm bunu yapamam çünkü ben tamamıyla adananlarımın kontrolü altındayım. I'm not independent. Ben bağımsız değilim. I can't do anything independently. Ben bağımsız olarak hiçbir şey yapamam. My devotees control me completely. Benim adananlarım tamamıyla beni kontrol So eder. when to speak of my devotees, even those who are devotees of my devotees are very dear to me. Ve sadece adananlarım değil, adananlarım da benim için çok değerlidir. Because the devotees are always in my heart. Çünkü adananlar her zaman benim kalbimdedir. And I'm always in the heart of my devotees. Ve ben de her zaman adananlarımın kalbindeyim. Devotees don't think of anyone but me. Adananlarım benim dışında hiç kimseyi I don't think of düşünmezler. anyone but them. Ben de onlar dışında hiç kimseyi düşünmem. So Durvasa Muni said, "Wait a minute. I have no one else to go to."
Durvasa Muni de dedi ki ama bir dakika benim gidecek başka kimsem yok. And he said, sorry, he said, and then the Lord revealed, he said, the reason why my devotee is so dear to me Ve sonra Rabbim açıkladı. Adana'nın benim için çok değerlidir çünkü is because my devotee always takes me in his heart and he always serves me. Çünkü Adana'nın her zaman beni kalbinde taşır ve her zaman bana hizmet eder. He's always meditating on me in his heart. Her zaman kalbinde benim üzerime He's meditasyon always yapar. rendering all kinds of services. Devamlı olarak birçok farklı hizmette bulunur. And then when I ask my devotee, can I give something in return? Ve ben adananlarıma bunun karşılığında sana bir şey verebilir miyim diye sorduğumda My devotee always says, I don't want anything in return. benim adanım ben karşılığında bir şey istemiyorum. I'm just serving you because I love you. Ben sana hizmet ediyorum çünkü seni seviyorum. I don't want anything in return for this service. Bu hizmetin karşılığında bir şey istemiyorum. Just let me serve. Sadece hizmet etmeme izin ver. And the Lord says, but I want to give you something. Please accept something. Ama Rab der ki, ama ben bir şey vermek istiyorum. Lütfen kabul et bir şey. Please let me serve you birth after birth. Lütfen derler ki adananlar o zaman bana bize bir doğumdan bir doğuma sana hizmet etme şansı ver. But the Lord says, I'm a person. Ama Rab der ki ben bir kişiyim. My devotee has given me so much service out of love. I want to give him something. Yani onlar adananları bana sevgiyle birçok hizmette bulunuyorlar. Ben de buna karşılık olarak bir şey So I vermek had to give istiyorum. him something he would accept. Onun kabul edeceği bir şey vermem And I gerekiyor. reached into my treasure house. Ve sonra ben hazineme gidip bakıyorum. And I took out the most valuable gift I could give him. Ve o hazineden en değerli olan şeyi alıyorum ona vermek için. And I gave it to him. Ve sonra onu ona veriyorum. I gave him my heart. Onlara ben kalbimi veriyorum. You're asking me for my heart. Sen benden kalbimi istiyorsun. But I'm telling you, I don't have a heart. Ama sana söylüyorum, benim That's bir why- kalbim yok. That's why I can't do anything to help you. O yüzden de sana yardım etmek için hiçbir şey yapamam. If you want my heart, you have to go to Maharaj Ambarish. Eğer benim kalbimi arıyorsan, istiyorsan Maharaj Ambarish'e gitmen gerekiyor. Because I gave my heart to him. Çünkü ben kalbimi ona verdim. If he forgives you, then certainly you will be protected. Eğer o seni affederse kesinlikle korunacaksındır. I can't do anything to help you. Ama ben sana yardım etmek için hiçbir şey yapamam. And you ask me to think about your suffering. Ve ben senin, yani benden acınla ilgili düşünmemi But istiyorum. how can I think about your suffering? Because I'm only thinking about my devotees. Ama ben senin acını nasıl düşünebilirim ki ben sadece adananlarımı düşünüyorum. So just go to Maharaj Ambarish. O yüzden lütfen Maharaj Ambarish'e git. Of course, it seemed like the Lord was indifferent to Durvasa Muni's suffering. Yani burada Rab sanki Durvasa Muni'nin çektiği acıya karşı kayıtsız kalıyor gibi görünebilir. But he really wasn't. Ama aslında öyle değildi. Because Durvasa Muni was asking for his heart. Çünkü Durvasa Muni ondan kalbini istiyordu. All he was saying, my heart's not here with me, you have to go there. O da diyordu ki kalbim burada değil, başka bir yerde, oraya gitmen lazım. And my heart will take care of you. Ve benim kalbim seninle ilgilenecektir. But first you have to get forgiveness from Maharaj Ambarish. Ama önce Ambarish Maharaj'dan af dilemen gerekiyor. So this is how Krishna reciprocates with loving service. Krishna sevgi dolu hizmete bu şekilde karşılıyor. To hear about these pastimes, of course, it becomes very dear to the heart. Tabii ki onun keyif dolu meşgalelerini duymak kalbe çok mutluluk veriyor. Because most people, they don't understand how kind and merciful Krishna is. Birçok kişi Krishna'nın ne kadar merhametli, ne kadar sevecen olduğunu bilmiyor. Especially when Krishna says, surrender everything to me. Özellikle de Krishna her şeyi bana teslim et dediğinde. Sounds like a merciless taskmaster who wants everything. Bu merhametsiz bir görevini yerine getiren bir idareci gibi geliyor. Yani her şeyi isteyen bir kişi gibi geliyor kulağa. Why does Krishna ask for something from me when he's already got everything? Krishna neden benden bir şey istiyor ki? Her şey sahip zaten. What does he need? Why can't I have something also? Neden ben de bir şeylere sahip olamıyorum yani? But actually they don't understand. Ama aslında anlamıyorlar. Krishna's asking not because he wants to take everything away. Krishna sizden her şeyi almak istediği için bunu istemiyor. He wants to give the greatest wealth. Onun vermek istediği şey size aslında en büyük zenginlik. The greatest wealth is love for his lotus feet. Ve en büyük zenginlik de onun lotus ayaklarına duyulan aşktır. And anybody who understands what is the greatest wealth, they'll never experience poverty. Ve dünyadaki en büyük zenginliğin ne olduğunu anlayan bir kişi de asla fakirlik çekmeyecektir. They won't even know what the word means. Hatta bunun ne anlama geldiğini bile bilmeyecektir. Because they'll be so satisfied in any condition of life.
Çünkü hayatın onlara sunduğu her koşulda onlar tamamıyla tatminiyet içinde And olacak. that's what Krishna wants to give more than anything. Ve onlar Krishna bir şey vermek istediğinde hiçbir şey istemeyeceklerdir. He wants to give himself. Krishna kendisini vermek istiyor. But he gives himself to those who actually love him. Ama kendisini onu sevenlere veriyor. Just like that example Prahlad Maharaj uses. Prahlad Maharaj'ın kullandığı bir örnekte olduğu gibi. He gives the example of when a person decorates the face in a mirror, then the reflection is decorated automatically. Bir kişi kendi yüzünü süslediğinde aynadaki aksi de otomatik olarak süslenmiş olacaktır. Just the women when they stand in front of the mirror and put on their makeup. It's not like when they're finished and they go to the mirror. Örneğin kadınlar aynada makyaj yaptıklarında kendi makyajını bitirdikten sonra aynadaki kişiye de ayrıca makyaj yapmazlar. You don't have to go to the mirror, it's already decorated. Otomatik olarak yani o da makyaj yapılmış olur. So Prahlad Maharaj says when a person gives something to you, he benefits. O yüzden Prahlad Maharaj diyor ki bir kişi sana verdiğinde o kişi bundan fayda görür. Nothing else is required. Başka hiçbir şey gerek yoktur. And he's even told his friends, O kendi arkadaşlarına da aynı he şeyi says in the söylüyor. same way that one sees himself and takes care of himself, Aynı bir kişinin kendisini gördüğü gibi ve kendisiyle ilgilendiği gibi take the devotional service of the Supreme Lord, who's the super soul in the hearts of all living beings. siz Tanrı Yüce Şahsı'nın sevgi dolu adanma hizmetine başlayın. O bütün canlı varlıkların kalbinde bulunur. With the same enthusiasm and determination, we take care of ourselves. He says, just use that enthusiasm, determination to do something for Krishna. Kendimize ilgilenmek için gösterdiğimiz heves ve kararlılığı Rab'be hizmet etmek için, ona adanma dolu hizmet vermek için gösterin. And Krishna will never forget. Ve Krishna bunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Even if we forget, Krishna will never forget. Biz bunu unutsak dahi Krishna unutmayacaktır. So this is explained throughout the Shastra and the scriptures. Bütün şastralarda bu anlatılıyor. The Krishna just will not forget a devotee who remembers him. Krishna hiçbir zaman kendisini hatırlayan bir adamı unutmayacaktır. Even for a moment, Bir an için bile he will olsa never forget. unutmayacaktır. Just like in the same Mahaprakash Leela, Aynı Mahaprakash Lilası'nda olduğu gibi there's a story of Gangadas. orada Gangadas'ın hikayesi de geçiyor. When he called Gangadas to come before him and ask for benediction, Rab Gangadas'ı önüne çağırdığında ve ondan takdisleri istemesini he told istediğinde Gangadas, he said, "Oh Gangadas," ona dedi ki, ey Gangadas, he said, "I know exactly what happened to you." ben tam olarak senin başına ne geldiğini biliyorum. He said, "Do you remember when you were fearful of your own life and the life of your family members? Sen kendi hayatın için ve aile bireylerin hayatı için korkuya kapıldığın o anı hatırlıyor Do you musun? remember when your village was being attacked? Senin köyüne saldırmışlardı, hatırlıyor musun? And that you were so fearful with how to protect my family. Ve ailemi nasıl koruyacağım diye çok büyük bir korkuya kapılmıştın. And you took your family, you went down to the banks of the Ganga, Sonra aileni Ganj Nehri'nin kenarlarına götürmüştün. and you tried to get across the river. Do you remember that? Sonra nehrin diğer tarafına geçmeye çalışmıştın. Hatırlıyor musun bunu? And Ganga said, "Yes, I remember that." Gangadas, evet dedi, hatırlıyorum. He said, "But there was no way to get across the river. Ama diğer tarafa geçmenin hiçbir yolu yoktu. There were no boats. Hiçbir kayık yoktu. There was no bridge. Hiçbir köprü yoktu. Nothing. You couldn't get across the river." Yani diğer tarafa geçmek mümkün değildi. And you were fearful for the lives of your family members. Ve biz de aile bireylerimiz hayatları için endişeleniyoruz. So it seemed that momentarily Gangadas was fearful because he forgot the Lord. Yani o an için Gangadas korkuya kapılmış gibi görünüyordu çünkü Rabbi unutmuştu. But the Lord didn't forget him. Ama Rab onu unutmamıştı. He said, "Gangadas, do you remember Gangadas, hatırlıyor musun? that when you became so fearful, you were thinking, if I can't find a way to protect my family and get across the river, maybe I should just drown myself in the Ganga." Sen şöyle düşünmüştün, eğer ailemi karşı tarafa geçirmenin bir yolunu bulamazsam belki kendimi Ganga'ya atmalıyım. But then, as soon as you thought that way, a boatman came. Ama tam o sırada, o şekilde düşündüğün anda bir kayıkçı geldi. And the boatman said to you,
please come in the boat. I'll take you to the other side with your family. Ve kayıkçı gelip sana dedi ki, lütfen gelin dedi beyefendi, sizi ve ailenizi karşı tarafa geçirebilirim. Gangadas, do you remember? Gangadas, bunu hatırlıyor musun? Gangadas said, yes, I remember. Gangadas, evet dedi, hatırlıyorum. And then Lord Chaitanya said, I was that Lord. Lord Chaitanya dedi ki, o kayıkçı bendim. I came to protect you. Seni korumaya gelen bendim. You forgot me, but I didn't forget you. Sen beni unuttun ama ben seni unutmadım. Even a moment's remembrance of the Lord, Krishna won't forget. Eğer bir an için bile olsa biz Krishna'yı hatırlasak, Krishna bizi unutmayacak. He's so kind to those devotees who remember him. O kendisini hatırlayan adamlara karşı çok sevecendir. Same thing happened with Srivas Thakur. Aynı şey Srivas Thakur'un da başına gelmişti. Srivas Thakur was also, he was afraid, he heard that the soldiers were coming in on boats to have him arrested. Srivas Thakur teknelere binmiş ve askerlerin onu tutuklamaya geleceklerini duymuştu. And everybody in the village was talking about the soldiers are coming to arrest all the devotees for having kirtan at night in Srivas Thakur's home. Ve köydeki herkes de akşamda Srivas Thakur'un evinde kirtan yaptıkları için askerlerin gelip onları tutuklayacağından bahsediyordu. And Srivas Thakur was very simple. Ve Srivas Thakur çok basit. When he heard that the soldiers were coming to arrest him, and then he accepted it as true. Ve askerlerin gelip onu yakalayacağını duyduğunda bunu gerçek olduğunu düşündü. And he became fearful. Ve korkuya kapıldı. He momentarily forgot, oh no, they're holding me responsible. Everyone's going to come take me because it's in my home every night we're having these kirtans. Ve şöyle düşündü, yani herkes benim sorumlu olduğunu düşünecek çünkü her akşam benim evimde toplanıp bu kirtanlar yapıyoruz. And then Srivas Thakur, out of fear, he immediately went home. Ve Srivas Thakur bu korkuya kapılmış halde eve gitti. And he went into his altar. Ve sonra altarına gitti. And he began taking flowers and incense and water and offering to Lord Nishingadev for protection. Sonra Nishingadev kendisini koruması için ona çiçekler sunmaya başladı, su sundu ve tütsü sundu. And Lord Chaitanya, when he understood what Lord Srivas Thakur was thinking, ve Rab Chaitanya da Srivas Thakur'un ne düşündüğünü anladığı zaman he immediately went to the house of Srivas Thakur. Anında onun evine gitti. And he knocked on the door. Srivas, Srivas, what are you doing in there? Ve sonra kapıya vurmaya başladı. Srivas, Srivas, ne yapıyorsun orada? I know what you're doing in Ne there. yaptığını biliyorum orada. He kicked the door open. Sonra kapıyı tekmeledi. Srivas is still up. Srivas. He said, who are you worshiping? Dedi ki Rab Chaitanya, kime sen ibadet ediyorsun? Don't you know that the person that you're worshiping has already descended, is here to protect you? Ve sen bilmiyor musun o ibadet ettiğin kişi bu dünyaya gelmiş durumda ve burada seni korumak için bulunuyor? Srivas became really overwhelmed. Srivas gerçekten kendinden Because he geçti. didn't know yet that the Lord had descended. Çünkü henüz o Rabbin dünyaya geldiğinden habersizdi. It was before the Lord Chaitanya revealed himself that he had actually descended. Ve Rab Chaitanya henüz kendini açık etmemişti, yani bu dünyaya indiğini söylememişti. So then Srivas immediately understood that the Lord was there to give him protection. Ve Srivas anında anladı Rabbin orada olduğunu ve kendisine koruma vermek için geldi. Although he temporarily forgot, it was in fear, the Lord didn't forget him. O bir an için yani geçici olarak bunu unutmuş olsa ve korkuya kapılmış olsa da Rab onu unutmamıştı. The Lord sometimes puts his devotees in situations like this. Bazen Rab adananları bu tür durumların içine sokar. But he can never forget anybody who remembers him. Ama onu hatırlayan bir kişiyi asla unutmaz. That's the great value of bhakti. Bhakti'nin en büyük değeri, Even a moment's remembrance will never be forgotten. bir an için olan bir hatırlama bile asla So it unutulmaz. must take a lifetime of effort to remembering the Lord. Ya yani Rabbi hatırlamak için bir yaşam boyunca çaba harcayanlar neden olur? Krishna will never abandon a devotee who's even once remembered him. Krishna bir kere olsun bile onu hatırlayan bir adananı asla yarı yolda bırakmamıştır. Just like that verse in the Şrimad Bhagavatam. Aynı bu Şrimad Bhagavatam'daki What is kıtada the olduğu value gibi. of prolonged life, which is inexperience, wasted in inexperience in this world? What is the value of a prolonged life, which is wasted in inexperience in this world? Bu dünyada tecrübesizlikle boşuna harcanmış olan ve uzamış olan bir hayatın değeri nedir ki? Better one moment of full consciousness.
Bundan daha iyi olan şey bir an için tam bir bilinçle yaşamak. Because in that one moment of full consciousness, one will seek after his ultimate interest. Çünkü eğer bir an için bile tam bir bilince sahip olursa bir kişi nihai amacına ulaşmaya çalışacaktır. Prabhupada explains trees, they live for hundreds of years. Şri Prabhupada ağaçların yüzyıllarca yaşadığını söylüyor. But what is the value of living for hundreds of years if one forgets the Lord? Ama eğer bir kişi Rabbini unutursa yüzlerce yıl yaşamasının ne anlamı var ki? But in one moment of full consciousness, Ama eğer bir an için bile olsa tam bir bilince sahip one will olursa never forget bunu hiçbir zaman and unutmayacak. will continue to search after one's ultimate interest. Ve her zaman da nihai amacını aramaya devam edecektir. This is the value of remembrance of the Lord. Bu Rabbin hatırlamanın değeridir. Krishna says in Bhagavad-Gita, Sarvadhamma Parityajya, Mamekam Sharanam Vraja. Krishna Bhagavad-Gita'da bunu söylüyor. He says, abandon all varieties of religion and surrender to me. Diyor ki dinin bütün teferruatını bir yana bırak ve bana teslim ol. But what does that surrender mean? Ama bana teslim ol ne demek? That surrender is explained in the previous verse. Bu teslimiyetin ne anlama geldi? Bir önceki kıtada açıklanıyor. In the previous verse, Krishna says, always think of me, worship me, offer your prayers to me. Krishna bir önceki kıtada bunu söylüyor. Her zaman bana ibadet et, bana hürmetlerini sun, beni düşün. Certainly you will come to me. Ve kesinlikle bana gelecek. All the components of that surrender that Krishna talks about in Sarvadhamma Parityajya are in that verse. Bu teslimiyetin bütün unsurları aslında bir önceki kıtada bulunuyor. We just simply have to make the effort to remember him. Bizim sadece onu hatırlamak için çaba vermemiz gerekiyor. So there's so many opportunities to remember the Lord. Ve Rabbi hatırlamak için birçok fırsat var. One of them is hearing about him. Onlardan bir tanesi de onun hakkında duymak. So we'll read a verse, Şimdi bir kıta okuyacağız. and we'll talk a little bit about it, a little more about it. Ve biraz onun üzerine konuşacağız. We'll read the story of Shukla. Şükranların There's hikayesini okuyacağız. a lot more I didn't mention yet. Ne There's a lot more that I didn't mention yet. Henüz daha bahsetmediğim çok şey var. Bu hikayeyle ilgili. So this is Adi Lila, chapter 17. Bu Adilila'da geçiyor. 17. What time should we bölümde. start? 9 o'clock? Yeah. Or 8:30? 9. Okay. 9'a kadar devam edecek miyiz? Evet. Huh? Bence translated at Oh. Okay. Text 20. Tabe shuklam bharyara kaila tandula brahmana pakshana hari nama shlokera kaila artha virvarina. After this incident, the Lord ate raw rice given by Shuklambar, brahmachari, and explained very elaborately the import of the Harinam shloka mentioned in the Brihadaranyaka Purana. Adi 17:20. Bu olaydan sonra Rab Şuklambar'a Brahmachari tarafından kendisine verilen çiğ pirinci yedi ve Harinama Shlokası'nın Birhanlara dil yapıranda geçen Harinama Shlokası'nın anlamını çok detaylı bir şekilde açıkladı. Purport. Shuklambar Brahmachari resided in Navadvip on the bank of the Ganges. Şuklambara Brahmachari, Ganj Nehri'nin kenarlarında ve Navadvip'te yaşıyordu. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstasy, he approached the Lord with a begging bag containing rice. Şri Chaitanya Mahaprabhu huşu içerisinde dans ederken o içerisinde pirinç taneleri olan bir dilenci torbasıyla yaklaştı. The Lord was so pleased with his devotee that he immediately snatched the bag and began to eat the raw rice. Rab adamından o kadar memnuniyet duydu ki anında bu ona uzattığı torbayı kaptı ve çiğ olan bu pirinci yemeye başladı. No one forbade him, and thus he finished the entire supply of rice. Kimse ona engel olmadı ve bu şekilde o bütün buradaki pirinç tanelerini yedi. Actually, this verse is about two pastimes. Bu kıta aslında iki tane keyif dolu meşgaleyle It's ilgili. about Shuklambar Brahmachari, and it's also about Lord Chaitanya's
explanation of the verse from Brihadaranyaka Purana. Bu hem Şuklambara Brahmacharya'nın hikayesiyle ilgili hem de Rab Chaitanya'nın Brihadaranyaka Purana'da Harinama Shlokasını açıklayışıyla ilgili. And there's a lot of important instructions about Lord Chaitanya's instructions of Harinama Ve Rab Chaitanya Harinama Eva Kevalam kıtası ile ilgili söylediği talimatlarla ilgili çok önemli noktalar var. And since I'm going to be here tomorrow also, maybe I should say it until tomorrow. Ve ben yarın da burada olacağım için yarın bunlara bahsedebilirim. And ask if there's any questions. And then we can have a short kirtan before we... Is that okay? Yes. All right. Yeah, we'll finish. O zaman burada bitirip We'll do it tomorrow. sorular var mı onları sorabiliriz. Yani sorunuz varsa onlara cevaplayabiliriz. Does anybody have any questions? Herhangi bir kişinin bir sorusu var mı acaba? Sorusu olan var mı? Herhangi bir konuyla ilgili olabilir mi? Can it be about any topic? No, I'm about what I talked about. Hayır, konuştuğum konuyla ilgili. First. İlk olarak yani konuştuğumuz konuyla ilgili sorusu olan varsa. Yes. Вы так вдохновенно рассказывали, интересно, что я думаю, что у вас даже голос восстановился. Громче. 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 Громче? Да. Oh, someone's translate? Перевод? Sen İngilizceye söylersen, will you speak to English? Ya da Türkçe de olur. Translate this, how to know the to translate from Russian to English. Ben Rusça bilmiyorum da. Oh, okay. Okay. You can do it. Okay. Thank you so much. You were speaking so inspiring. You had your so inspiring talk. So I guess your voice become better than beginning. Oh. Из этого я делаю заключение, что у вас есть какие-нибудь свои реализации в этой области. Вы не могли бы что-нибудь из личной жизни рассказать, как Господь проявлял себя? Can you speak about your personal realization about this topic, how God revealed Himself in your life, like reciprocate to you? Sanırım yani konuştuğumuz konular o kadar ilham verici oldu ki sesimiz de düzeldi diye düşünüyorum. Siz kendi yaşamınızdan acaba farkındalıklarınızdan bahsedebilir misiniz? Rabbin nasıl kendisini bir kişiye açık ettiğiyle ilgili, gösterdiğiyle ilgili ve nasıl karşılık verdiğiyle ilgili. I'll speak a little bit. Birazcık bahsedeceğim. There's a verse in the 11th canto of the Şrimad Bhagavatam. Şrimad Bhagavatam'ın 11. kantosunda bir kıta var. Bhakti Parishana Bhava Varaktiya Anyaisha Chaishatika Nikakal, which means devotion, direct experience of Krishna, and detachment from material things. Burada adanmadan bahsediyor. Yani Krishna'nın direkt olarak arzulanması ve maddi olan şeylerden özgürleşme. These three things come for one who's engaged in devotional service to the Lord. Bu üç şey Rabbe adanma hizmetinde bulunan kişide ortaya çıkar. In the same way that pleasure, nourishment, and relief from hunger Aynı keyfin, beslenmenin ve açlığın giderilmesinin come simultaneously and increasingly aynı anda ve gittikçe artan bir şekilde with each bite her bir ısırıkla, for a person who's engaged in eating. her bir ısırıkta ortaya çıkması gibi, yani yemek yiyen bir kişi için. In other words, if a person is very hungry Diğer bir deyişle eğer bir kişi çok açsa and weak, ve çok zayıf düşmüş durumdaysa, if he has some food, eğer biraz yemek bulursa he knows it's good. bunun iyi olduğunu bilir. He gets direct experience himself with each bite that he takes. Her aldığı ısırıkta bunu kendisi deneyimler direkt olarak. With each bite that he takes, he also knows that he's getting more strength. Ve her ısırıkta gittikçe daha güçlendiğini de hisseder. And with each bite that he takes, he also knows that his hunger is going away. Ve her bir ısırıkta yine açlığın da
azaldığını hisseder. This example or analogy is used for a person who's engaged in devotional service. Bu örnekte bu analoji adamla hizmette bulunan bir kişi için de kullanılıyor. The way to know if one is engaged in devotional service Bir kişinin adamla hizmetinde bulunduğunu anlamanın yolu is if his devotion is increasing. Eğer adanması artıyorsa biz bunu anlayabiliriz. This is a person who's eating. Aynı bir kişinin yemek With each bite he gets pleasure. her bir ısırıkta keyif alıyor olması gibi. And a person who's engaged with devotion, his devotion is becoming increasing more. Eğer bir kişi de adanmayla bir şey yapıyorsa onun adanması artacaktır. He begins to perceive Krishna's presence more and more in his life. Ve o hayatında Krishna'nın varlığını gittikçe daha fazla hissetmeye başlayacaktır. For instance, you asked, how do I perceive? How? You asked, how do I perceive Krishna's presence? Siz bana benim Krishna'yı nasıl algıladığımı sorduğunuz için The way I perceive Krishna's presence Krishna'nın varlığını benim hissetme şeklim is that I'm still here. hala burada olmam. It's been 50 years. 50 yıl oldu. I had so many opportunities to do something else, Başka bir şey yapmak için önüme birçok fırsat çıktı. but he won't let me go. Ama o benim gitmeme izin vermedi. As unqualified as I am, Ne kadar niteliksiz olursam olayım, he continues to engage me. hala beni meşgul etmeye devam ediyor. That's how I perceive his presence in my life. Bu şekilde ben onun hayatındaki varlığını hissediyorum. And the third is detachment from material things. Ve üçüncü olarak da maddi olan şeylerden özgürleşme. Just like a person who experiences his hunger going away with each bite. Aynı her bir aldığı ısırıkta bir kişinin açlığının azaldığını hissediyor olması gibi. I have experienced also. Ben de bunu deneyimledim. Many things I used to be so attached to, Bağımlılık duyduğum birçok farklı şey vardı. but I don't think about them as much anymore. Ama artık onları o kadar çok düşünmüyorum. Because Krishna is filling up my life with many other things to think about. Çünkü Krishna benim hayatımı üzerinde düşüneceğim birçok farklı şeyle dolduruyor. One of the biggest reciprocations I experienced. Benim hissettiğim ve deneyimlediğim en büyük karşılıklardan bir tanesi. Now don't get me wrong. Don't get me wrong when I say this. Yani bu yanlış olabilir, ben bunu söylerim ama Please don't misunderstand me. lütfen beni yanlış anlamayın. But for me, the pandemic was the greatest blessing. Benim için ama pandemi en büyük takdirdi. It was really Krishna's mercy. Gerçekten Krishna'nın merhametiydi. Because for so long I was thinking, I really need to spend time in Mayapur. Çünkü ben o kadar uzun zamandır bunu düşünüyorum ki benim gerçekten Mayapur'da zaman geçirmeye ihtiyacım var. Because I felt that I really wanted to strengthen my connection with the Dham. Çünkü ben gerçekten Dham'la olan ilişkimi güçlendirmek istiyordum. Because every time I go to the Dham, I could not stay there for more than a few weeks. Çünkü her Dham'a gidişimde orada en fazla birkaç hafta kalabiliyordum. So I went to Mayapur for 3 weeks. Mayapur'a 3 haftalığına gittim. And then all of a sudden, I couldn't go anywhere. Ve sonra birden hiçbir yere gidemedim. I could not go anywhere. Even if I wanted to, I couldn't go anywhere. Bir yere gitmek istesem de gidemiyordum. I had a return ticket to Budapest. The country would not let me back in. Budapeşte'ye dönüş biletim vardı ama ülke girişime izin vermiyordu. I was trapped in Mayapur for 2.5 years. 2,5 yıl boyunca Mayapur'da kaldım, tutsak kaldım. That's definitely Lord Chaitanya's mercy. Kesinlikle Rab Chaitanya'nın merhametiydi. I didn't have to get on a plane for 2.5 years. 2,5 yıl boyunca bir uçağa binmek zorunda kalmadım. I didn't have to go through security check for 2.5 years. 2,5 yıl boyunca herhangi bir güvenlikten geçmem gerekmedi. So for me, it was the greatest blessing. Benim için bu en büyük takdirdi. And somehow I felt that Lord Chaitanya knew what was there in my heart. Ve bir şekilde Rab Chaitanya'nın kalbimde olan şeyi bildiğini düşündüm. Because I didn't plan it. Çünkü bunu planlamamıştım. I actually went to Mayapur for 3 weeks to be with Shivaram Swami. Aslında ben Mayapur'a 3 hafta boyunca Şivaram Swami ile birlikte olmak için gitmiştim. He left. And went back to Hungary. O Macaristan'a geri döndü. Because he's a citizen. Çünkü o bir vatandaş yani But they Macaristan. wouldn't let me in. Ama benim dönmeme izin Because vermedi. I don't have a... Çünkü o belgeye sahip değilim.
So there's a lot more I could say about what I did in that 2.5 years. Yani bununla ilgili söyleyeceğim daha birçok şey var. 2,5 yıl boyunca yapmadığım şeylerle ilgili. But I took the opportunity just to really go deep in Shastra. Ama gerçekten Shastra'yı derinlemesine çalışmak için bu zamandan faydalandım. I felt it was direct reciprocation from the Lord. Ben bunun Rabbin direkt bana verdiği direkt bir karşılık olduğunu düşünüyorum. That's one example. Bu örneklerden bir tanesi. There are others, Başka örnekler de but var. I don't want to take too long. Ama çok uzatmak istemiyorum. Okay. Thank you. Yeah. In this lecture, you were saying about reciprocation from In this what? lecture to Yeah. how God reciprocate to such advanced devotees. So, if And you're thinking that that's not me? definitely, but so if I ask something not material, and if I think I don't see reciprocation from God, is it mean am I not grateful, or I don't see, or He is giving me, but I... It means there's still some... You want to translate first before I answer? Hani Rabbin çok ilerlemiş adamların nasıl karşılık verdiğinden bahsettiniz. Peki ben maddi olmayan bir şey istediğimde ve Rab'de bunun karşılığını vermediğinde nasıl düşünmeliyim? Yani yeterince minnettar olmadığımı düşünmeliyim ya da karşılık veriyor ama ben bunu göremiyor muyum? It means there's still some attachment in the heart. Bu kalpte hala bazı bağların olduğu anlamına geliyor. The heart's not pure. Kalbin saf olmadığı. But it's not an all or nothing. Ama bu tamamıyla hiçbir karşılık vermediği anlamına Bhakti gelmiyor. yoga is not all or nothing. Ama bu karşılık tam her şey ya da hiçbir şey Because şeklinde değildir. Krishna's in the heart. Çünkü Krishna kalptedir. And because he's in the heart, he knows what are obstacles there in our heart. O kalbimizde olduğu için kalbimizde ne tür engellerin olduğunu da biliyoruz. And he puts the devotees in situations that help them overcome those obstacles. Ve o da adananları bu engelleri aşabilecekleri bazı durumların içine sokar. And even though we're not so advanced, Ve biz çok ilerlemiş olmasak dahi he helps those who simply try to remember him. o kendisini sadece hatırlamaya çalışanlara How to yardımcı remember olur. him? Ve biz nasıl onu hatırlarız? I oftentimes quote a verse from the 11th canto of the Bhagavad-Gita, Genelde Bhagavad-Gita'daki bu 11. kansındaki which kıtaya really gidiyoruz. addresses this point. Bu gerçekten bukta bundan bahsediyor. That pure devotional service is so transcendently potent Saf adanma hizmeti o kadar transcendental bir şekilde bir güce sahiptir ki that simply by remembering it, ve sadece onu hatırlayarak, no, excuse me, simply by hearing about it, pardon, yani sadece onun hakkında duyarak dahi simply by repeating it in response, ve karşılık olarak sadece onu tekrar ederek bile simply by meditating on it, ve sadece onun üzerine meditasyon yaparak dahi simply by faithfully and respectfully accepting that it exists, ve sadece inançlı bir şekilde ve saygılı bir şekilde bunun var olduğunu kabul ederek dahi I may not have it, ben buna sahip olmayabilirim. but I have faith that it exists. Ama yani böyle bir şeyin olduğuna dair bir inanca sahibim. Simply by praising the service of others, Ve sadece diğerlerinin hizmetlerini yücelterek, even a person who hates all the demigods bütün yarı tanrılardan nefret eden bir kişi bile and is envious of all living entities in the universe ve bütün evrendeki canlı varlıkları kıskanan bir kişi dahi can be immediately purified. anında saflaşabilir. This verse is actually saying Bu kıta aslında bundan that bahsediyor. even though I don't have pure devotional service, Ben saf adanma hizmete sahip olmasam da if I simply have the desire to hear about it, sadece bunun hakkında duyma isteğine sahip olduğumda bile even though it's not me, bu ben olmasam da
But if I simply have the desire to hear about it, Ben bunun hakkında duyma isteğine sahip oldum. and if I can get a little determination to repeat what I heard, Eğer ben duyduğum şeyleri tekrar etmek için ufak da olsa bir kararlılığa sahip olabilirsem, even though I don't have it, buna sahip olmasam da, and if I can just from time to time meditate on how wonderful it is, even though I don't have it. ve buna sahip olmasam da yine de bazen ya zaman zaman bunun ne kadar hoş bir şey olduğuyla ilgili meditasyon yapabilirim. Because I have enough faith to accept that it exists, because the more I hear about it, the more my faith increases. Çünkü ben en azından bunun var olduğuna dair bir inanca sahibim. Çünkü daha çok duyduğumda bu inancım güçleniyor. And because I'm capable of seeing somebody else who has devotion. Ve ben başka bir kişinin adanmaya sahip olduğunu görebiliyorsam. That's a tall order. That's a tall order. Ha, evet, bu biraz zor bir şey. To be capable of seeing that somebody else has some devotion. Ya başka birisinin adanmışlığı olduğunu, adanmaya sahip olduğunu görebiliyorum. So instead of glorifying myself, I'll praise their devotion. Kendimi yüceltmek yerine onların hizmetlerini yücelteyim. Then even a person who's envious of all living entities in the universe can be purified. Bu evrendeki bütün canlı varlıkları kıskanan birisi bile saflaşabilir. That's the potency of bhakti. Bhakti'nin gücü bu. Krishna won't forget the effort to remember him. Krishna bizim onu hatırlama çabamızı unutmayacak. And even though we don't have those qualities we hear about, Ve bu hakkında duyduğumuz niteliklere sahip olmasak, even though we may see lust, anger, greed, envy, bir şehvet, açgözlülük, öfke ve hasedi görsek de, that's okay. bu problem değil. It's okay that it's there. Yani bunların orada olması, kalpte olması problem değil. It will go away in due course of time. Zaman içerisinde bunlar ortadan kaybolacak. As long as one keeps faith in hearing about pure devotional service. Bir kişi saf adanma hizmeti hakkında duyma inancını koruduğu sürece. And not hearing about topics that will satisfy my material desires. Ve yani benim maddi arzularımı tatmin edecek konular hakkında duymayı bıraktığım zaman. These topics have to be done, have to be heard. Bu konuların duyulması gerekiyor. According to time, place, and circumstance. Yani bazen zaman, yer zaman ve koşullara bağlı. We also have to maintain body and soul. Bizim yani bedeni ve ruhu da bir arada tutmamız gerekiyor. These topics need to be discussed. Bu konunun tartışılması gerekiyor. We have certain desires that need to be fulfilled. Bazı arzularımız var gerçekleştirilmesi These gerekiyor. topics also need to be discussed. Bu konular üzerinde konuşmak gerekiyor. But anyone who's faithful to hearing about pure devotional service, Ama saf adanma hizmeti hakkında duyma konusunda inançlı olan bir kişi, even though they know they don't have it, yani buna sahip olmadıklarını bilseler de they will always have hope her zaman bir umutları olacaktır. that someday it will come. Bir gün bunun geleceğine dair. And I won't give up hearing about pure devotional service. Ve ben saf adanma hizmeti hakkında duymayı bırakmayacağım. Krishna sees that. Krishna bunu görüyor. Just see. They could have done so many other things, heard so many other topics, but she always wants to hear about my relationship with pure devotees. Yani o birçok farklı şey hakkında duyduğu ama o benim saf adananlarımla olan ilişkim hakkında duyma konusunda kararlı. That's it. Hepsi bu. That's the way to capture his attention. Onun dikkatini çekmenin yolu bu. Just don't give it up. Sadece bundan vazgeçmeyin. That's why I said, well, one of the miracles is 50 years have passed. I'm still in the association of devotees. O yüzden size söylüyorum yani bu bir mucize gibi. 50 yıl geçti ve ben hala adananlarla birlikte. It's amazing. Bu inanılmaz. Does that answer your question? Yeah, exactly. Thank you. Sizin sorunuzu cevaplıyorum. Evet, kesinlikle. Tamam. Maybe we should just stop. Stop. And I'll save my voice for tomorrow. It is hoarse, but somehow I was able to talk. But singing is a little raspy. Okay, we'll end here. Burada bitireceğiz. Huh? But Yes, we can finish. we can finish. Yes. Okay. Please, brother. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Jai His Holiness Niranjana Swami Maharaj ki Jai.